Bakın şöyle ortadan geçiriyorum ve döndürüyorum. Bir döndüm, bir daha döndüm ve bunu hemen şunun içine şöyle yerleştiriyorum. Tamam mı arkadaşlar? Şöyle. Bakın. Bu çantanın şimdi şu dış çerçevenin kenarlarını birleştirmiş oldum. Bir de şu şeritlerin gelişine göre arkadaşlar resimleri paylaşacağım ya. Paylaştığım resimde dikkat edin. Şeridin desenin geliş rengine göre şu uç kısımlarını aynen şunda yaptığım gibi kapatacağız. Şimdi kahverengi kağıdımı şöyle ortadan ikiye böldüm. Aynı şekilde arkadaşlar bunları da bu şekilde kapatacağız. Şöyle yakaladım ve şuradan içeriye geçirdik. Şöyle geçirdim. Gördünüz mü arkadaşlar? Şurayı da aynı şekilde kapatacağım. İçeriye soktum. Şuradan çıkmasına izin vermedim. Döndürdüm. Bir döndüm. Bir daha döndüm. Ve bunu yakaladım. Hemen şunun içine yerleştirdim. Şöyle. Bakın. Mesela bu tamamlandı. Bunu şuraya koyduk. Böyle kenarlarını kapattıktan sonra bir de şöyle minik kareler yapacağız. Bu minik kareleri de yine aynı şekilde şu kağıdımı ortadan ikiye böleceğim. Şöyle alıyorum yarısını. Yarısını ikiye katlıyorum. Açıyorum arayı. Yarıyı ortaya gelecek şekilde katlıyorum. Diğer yarıyı da ortaya gelecek şekilde katlıyorum ve iki yanı birleştiriyorum. Sonra diğer yarıyı alıyorum. Onu da şuradan içeriye geçirip şuradan çıkmasına izin vermiyorum ve döndürüyorum. Bir döndüm, bir daha döndüm ve bunu da yakalayıp şu şekilde içeriye geçiriyorum. Evet, şöyle bu şekilde. Şöyle yazılı yapacağım, bir de şöyle beyaz renkli yapacağım. Şimdi dikişe başlıyorum. Önce şu çerçevenin şu uç köşe kısmına ipimi taktım ve şu düğümün arasından geçiriyorum. Düğümü içeriye saklayacağım. Şöyle düğümü içeriye saklıyoruz. Önce arkadaşlar şu arayı kapatmam lazım. Bu şekilde bu arayı kapatıyorum. Bu şekilde kapattım. Şimdi arkadaşlar şöyle yerleştiriyoruz. Şu şekilde. Şöyle tutuyorum. Bunların hepsini numaraladım arkadaşlar. Numarasına göre siz buraya bunları dikeceksiniz. Şu ara kapandı. Şu şekilde tutuyorum ve zigzag olarak bunu dikmeye başlıyorum.
zikzak olarak gidiyorum arkadaşlar. Şöyle. Belli aralıklarla arkadaşlar geri döneceğim ve bu şeridi sabitleyeceğim. Döndüm ve buraya sabitledim. Bakın. Ve devam ediyorum. Geri dönemini sabitliyorum. Şuraya geldim. Buraya sabitleyelim. Şurayı yine şöyle dönelim. Bakın arkadaşlar, hem arayı diktim hem buraya tutturdum. Şöyle geliyorum. Şöyle. Burası tuttu. Gördünüz mü? Bakın. Bakın arkadaşlar, birinci sırayı diktim. Şimdi ikinci sıra olan, bakın ikinci sıra bu. Bunu da aynı şekilde buraya bakın. Şöyle şeritler, mesela yazılı kısımlar düz gidiyor. Farkında mısınız? Kahverengiler düz gidiyor. Şimdi bunu bu sefer ne yapıyoruz? Buna tutturacağım. Bu şekilde arkadaşlar bütün şeyleri, şeritleri tek tek numara sırasına göre bu çerçevenin içine dikeceğiz. Çantanın önünü ve arkasını gördüğünüz gibi diktim. Şimdi bunların şu birleştirmek için şu kenarlarına körük yapacağım. O körüğü de yapmak için bunları gösterdiğim gibi kahverengi kağıtla göstereceğim. Çünkü arkadaşlar beyaz parladığı için görmekte zorluk çekiyorlarmış ve uyardılar beni. Onun için ben de kahverengiyle gösteriyorum bunları.
Şöyle 2 tane kağıt aldım ve birini alttan birini üstten geçirerek şöyle bir L harfi oluşturdum. Sonra bir kağıt daha aldım. Kare şeklinde gideceğiz arkadaşlar. Şöyle yukarıdan aşağıya doğru indiriyorum. Bu şekilde. Şöyle gördüğünüz gibi bir kare oluşturdum. Şimdi şu ara açık. Ben şöyle dışarıya çıkacağım. Biri şu vaziyette alttan, diğeri de üstten gidecek. Şöyle arkadaşlar. Şimdi bir tane daha şu şekilde. Böyle iç içe geçmiş kareler yapacağız arkadaşlar. Bu çantanın çevresini kapatacak boya gelene kadar bunları takacağız.